Elemental varlıklar. Yazan Burak Kahveci. Soluk ay ışığının çalışma masamın üzerindeki tozlu deri cilde vurmasıyla gözlerimi araladım. Uykusuzluğun yarattığı o yarı saydam dünya beni yeniden kadim ilimlerin o tekinsiz kıyılarına sürüklemişti. Karşımda duran ve isimsiz bir miras gibi kucağıma bırakılan o siyah deri kapaklı kitap adeta canlı bir varlık gibi soluyor, parmak uçlarımda hafif bir karıncalanma hissi yaratıyordu. Kitabın her sayfası evrenin 4 temel direği olan ateş, su, hava ve toprak elementlerinin sadece maddesel birer unsur değil, ruhu olan devasa birer krallık olduğunu fısıldıyordu. İçimde bugüne dek hissetmediğim bir heyecan, merak ve korku karışımı sel gibi akıyordu. Bilincimin derinliklerinde çocukluk anılarımdan süzülüp gelen bir rüya döngüsü yeniden canlanmıştı. Karanlık mağaraların, gürleyen nehirlerin ve gökyüzünü yırtan fırtınaların ardında saklı olan o gizemli sakinler artık birer hayal ürünü olmaktan çıkıp gerçeğin bizzat kendisine dönüşüyordu. Bir elemental ile temas kurmanın bedeli o elementin özünden korkmamayı öğrenmekten geçiyordu. Toprağın sessiz bilgeliğine, suyun akışkan sükunetine, havanın zihinsel keskinliğine ve ateşin yakıcı dönüşümüne teslim olmalıydım. Odamın kasvetli sessizliğini pencerenin dışındaki sonbahar rüzgarının uğultusu bölüyordu. Masamdaki mumun titreyen alevine bakarken ateş elementinin en saf hali olan semenderlerin o parlak ve devinimli ruhunu düşündüm. Onlara hükmedebilmek için ateşin yakıcılığı ve dumanın boğuculuğuyla sınanmak, tutkuları bir gemici düğümü gibi sıkıca dizginlemek gerekiyordu. Zihnimdeki görüntüler netleştikçe odanın dört bir yanına saçılmış olan gölgelerin yavaşça biçim değiştirdiğini, sanki her bir köşenin farklı bir elementin istilasına uğradığını fark ettim. Toprak elementi sağlamlık ve sürekliliğin simgesi olarak ayaklarımın altındaki zemini bir mizaç gibi ağırlaştırıyordu. Kitapta okuduğum o kadim gnomların, derin mağaraların ve yaşlı ağaç köklerinin koruyucusu olan o asık suratlı ve tamahkar varlıkların bakışlarını ensemde hissediyordum. Toprağın tüm nimetlerini ve hazinelerini yaşamları pahasına savunan bu varlıkların sessiz fısıltıları odadaki toz zerrelerinin ritminde yankılanıyordu. Onların bilgeliğine erişmek, yok oluş ve varoluşun o ince çizgisinde ölmeden önce ölme deneyimini tatmak demekti. Birden daraldığımı hissettim ve camı ardına kadar açtım. İçeri giren buz gibi hava ciğerlerimi doldururken hava elementali olan silflerin özgür ruhlu ve keskin zekalı doğasını yanıma getirdi. Zihnimdeki kargaşa esen rüzgarın şifasıyla bir an için durulur gibi oldu. Ancak bu sükunet uzun sürmedi. Su elementinin edilgen ama derin depresyonu andıran o soğuk ve nemli doğası Undinlerin gizemli dansıyla ruhumu çevrelemeye başladı. Açık denizlerin dalgaları ve girdaplarıyla boğuşmak, duyguların coşkun akışında kaybolmadan şifa bulmak. Her şey birbiriyle öyle iç içe geçmişti ki kendimi evrenin bu devasa satranç tahtasında bir piyon gibi hissediyordum. Elim yavaşça dedemden kalan o mektuba gitti. Mektuptaki satırlar zihnimde yankılanıyordu. Nefsin en tehlikeli düşmanın. Bu gücü kullanırken sağduyulu olmalısın. Dedemin neden beni seçtiği sorusu artık cevabını bulmaya başlıyordu. Acıyla pişen yüreğim ve yalnızlığın sertleştirdiği karakterim bu ruhsal savunma mekanizmalarının ve elementsel hiyerarşinin ağırlığını taşıyabilecek tek sığınaktı. Hayatımın bu noktasında artık bir tercih hakkım yoktu. Ya bu kadim sırların gölgesinde bir hayalete dönüşecektim ya da elementlerin hükümdarı olarak yeniden doğacaktım. Karanlık gökyüzünde beliren şimşekler odanın duvarlarını anlık ışık patlamalarıyla aydınlatırken kendimi büyük bir fırtınanın tam merkezinde buldum. Bu fırtına dışarıdaki doğa olaylarından değil, içimdeki beşinci özün yani ruhumun elementlerle girdiği o amansız savaştan doğuyordu. Vücudumdaki her bir hücrenin farklı bir elementin titreşimiyle sarsıldığını, kanımın ateşle kaynadığını, bedenimin toprakla ağırlaştığını, duygularımın suyla taştığını ve nefesimin havayla hafiflediğini hissediyordum. Bu bir dönüşümdü. Acı dolu ama kaçınılmaz bir evrim süreciydi. Odanın köşesinde uykusuzluğumun ve stresin yarattığı o hayal ile gerçek arasındaki ince sınırda küçük bir gölgenin yavaşça doğrulduğunu gördüm. Kabuslarımda gördüğüm o talepkar cüce, o derin mağaraların bekçisi şimdi karşımda duruyordu.
Gözleri iki küçük kara delik gibi beni içine çekiyordu. Ondan korkmadım. Aksine onun toprağa olan bağlılığını ve sessiz tevazusunu anlamaya çalıştım. Elimi uzattığımda parmaklarımın arasından süzülen o görünmez enerjinin, yani esirin mevcudiyetini ilk kez bu kadar net duyumsadım. Zaman bu odada anlamını yitirmişti. Nehrin akıntısında sürüklenen bir yaprak gibi evrensel düzenin o gizemli matrisine kendimi bıraktım. Artık ne kaçan belliydi ne de kovalayan. Ben elementlerin dansında eriyen, geçmişin anılarıyla geleceğin sırları arasında köprü olan o beşinci elementin kendisiydim. Dışarıdaki rüzgarın uğultusu yerini derin bir sükunete bıraktığında zihnimdeki binlerce sesin de sustuğunu fark ettim. Sadece varoluşun o saf ritmi kalmıştı geriye. Gözlerimi yeniden kapattığımda kendimi bembeyaz bir yolun üzerinde yürürken buldum. Yer beyaz, gök beyaz. Adımlarımın her biri elementlerin mührüyle toprağa kazınıyor. Ardımda okunmaz ama hissedilen kelimeler bırakıyordum. Bu yol bilgelik ve merhametin kaynağı olan ruha çıkıyordu. Artık ne yalnızlıktan korkuyordum ne de ölümün soğuk nefesinden. Çünkü biliyordum ki her son sadece yeni bir elementsel döngünün başlangıcıydı. Karanlığın içinde süzülen o gölge şimdi ışığın bizzat kendisiyle bütünleşiyordu. Yeni bir güne uyanırken aynadaki yansımamda artık sadece yorgun bir adamı değil, binlerce yıllık bir mirasın sessiz taşıyıcısını görüyordum. Yüzümdeki o tanıdık ifade elementlerin dengesinde sükunete ermişti. Masanın üzerindeki kitap görevini tamamlamış bir dost gibi kapalı duruyordu. Ancak içindeki sırlar artık benim damarlarımda akan o ateşli kanda, aldığım her nefeste ve bastığım her toprak parçasında yaşamaya devam edecekti. Hayatımın en büyük savaşını kazanmıştım. Kendimi elementlerin ve ruhun sonsuz bilgeliğinde bulmuştum. Şehrin gürültüsü ve dünyanın tüm o beyhude koşturması artık çok uzaklardaydı. Ben kendi içimdeki o devasa krallığın tahtına oturmuştum. Umarım bu yeni başlangıç kaybettiğim her şeye ve herkese bir vefa borcu olur. Gökyüzüne doğru yükselen sigaramın dumanı artık bir kurban gibi değil, bir zafer nişanesi gibi dağılıyordu sabahın ilk ışıklarında. Ruhum özgürdü, zihnim berrak ve yolum artık aydınlıktı. Bu tarz hikayelerin devamı için beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.